Selamünaleyküm. Senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle açma tarifini paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Açmamız için bir paket yaş mayayı kullanıyoruz. Yaş mayamızı bir kasemize aldık. İçerisine bir çay kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir su bardağı su kullanacağız. Bir su bardağı suyumuzu mayamızın içerisine ilave edelim. Maya ile şekerimizi suyla birlikte iyice eriyinceye kadar şöyle karıştıralım. Bir çay kaşığı şekerle mayamızı, suyumuzu iyice birbirine yedirdik, karıştırdık. Gördüğünüz gibi eridi. Bu karışımımızı kabımızın içerisine koyuyoruz. Bu işlemi mayamızın aktifleşmesi için yapıyoruz. Hamurumuzu hızlı bir şekilde kabarması için yaptık bu işlemi. Şöyle karıştırdık. İçerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve 2 adet yumurta kullandık. Yumurtamızı sarısını bir tanesini ayırdım üzerine sürmek için. 2 tanesini kullanmamıza gerek yok. Ben yumurta sarısının içerisine şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağ ile yumurtamı karıştırıp ben açmalarımın üzerine bu karışımı sürüyorum. Çok güzel nar gibi kızarıyor üstü. Bu karışım açmalarımıza yeterli olacaktır. Diğer sarısını da hamurumuzun içerisine kullanacağız. Yumurtamızı ilave ediyoruz ve içerisine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Açmalar genelde tatlı oluyor ama herkesin damak tadı farklı oluyor. Ben tuz oranını yüksek tutuyorum. Şeker oranını az tuttum ama tatlı sevenler şeker oranını yüksek tutabilir. 2 tatlı kaşığı şeker kullanabilir. Tercihe bağlı. Bütün karışımımızı karıştırdık. Şimdi içerisine aldığı kadar unumuzu ilave edeceğiz. Aldığı kadar unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Un ölçüsü vermiyorum çünkü yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden, bardağınızın ölçüsünden bile un ölçümü fark edebiliyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi elinize dokunduğunuz zaman böyle bir yumuşak bir kıvamsa unumuz yeterli derecede koymuşuz demektir. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak açmamız o kadar yumuşacık ve lezzetli olacaktır. Hamurumuzu 10-15 dakika yoğuralım. Hamurumu 10-15 dakikadır ben yoğuruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu pürüzsüz kıvamı sağladıysanız yeterli derecede hamurunuzu yoğurmuşsunuz demektir. Hamurunuzu şöyle bastırdığınızda mutlaka yumuşak olacak. Sakın ununu fazla kaçırmayalım. Ununu fazla kaçırırsanız açma hamurunuz sert olacaktır. Yumuşak bir açma elde edemeyeceksiniz demektir. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu streç filmle kapatalım. Hamurumuzu streç filme hava almayacak şekilde kapattık. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Çok güzel gördüğünüz gibi kabardı. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Ara katlarına dışarıda bırakmış olduğumuz tereyağımızı ilave edeceğiz. 200 gram kadar tereyağı kullanıyoruz. Siz dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Şöyle hem havasını alalım. Hamurumuzu tezgahımıza boşaltalım. Şöyle hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Elimizde şöyle bastırdık. Üzerine tekrar unu serpiyoruz. Merdane ile hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve dışarıda bekletmiş olduğumuz tereyağımızı hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıda beklettiğimiz için hamurumuza çok güzel bir şekilde yaydırabiliyoruz yağımızı. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Dediğim gibi ben 200 gram tereyağı kullanıyorum. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde tereyağımızı sürelim. Ve şimdi yağlı katmer gibi hamurumuzu katlıyoruz. Şu şekilde katladığımız zaman da iyice bastıralım ve açma işlemi yapalım. Bu taraftan katlıyoruz. Şöyle çekiştire çekiştire yapalım. Şöyle elimizle tekrar açma işlemi yapalım. Tekrar bu katmanına da her tarafına gelecek şekilde tereyağımızı sürelim. Şöyle yağ sürme işlemimiz bitti. Tekrar şöyle elimizle bastıralım. Tekrar açabildiğimiz kadar hamurumuzu yaydırıp açalım. Tekrar şu şekilde katlıyoruz ve tekrar bastırıyoruz. Ve burayı da böyle çekiştirerek uzatalım hamurumuzu. Uzattıktan sonra tekrar üzerine kapatalım. Ve şöyle çekiştirip aynı hizada hamurumuzu kapatalım. Tekrar elimizle şöyle açıyoruz. Yapışmaması adına hafif şöyle az bir şey un serpelim. Serpmiş olduğumuz unumuzun üzerine hamurumuzu koyalım. Şöyle elimizle bastırarak hamurumuzu biraz daha inceltelim ve genişletelim şöyle. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu bir bıçak yardımıyla şu şekilde şeritler halinde keselim.
Bekleme işlemimizi yaptık. Bu şekilde hamurumuzu 10 dakika dinlendirelim ki şeklimizi güzel, rahat bir şekilde verelim diye. Çünkü katlama işlemi yaptığımız için hamurumuz tekrar bir toparlandı. Onun için kendini salması için bu şekilde 10-15 dakika dinlendirme işlemi yapalım. Hamurlarımızı 10-15 dakikadır dinlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bu şekilde de kabardılar. Daha yumuşak olmuş olacak açmalarımız. Hemen ilk baştaki hamurdan alıyoruz. Gördüğünüz gibi katlarını görüyorsunuz. Şu şekilde açma hamurumuzu aldık. Bu şekilde kıvırıyoruz. Ve iki ucunu birleştireceğiz. Birbirine bastırıyoruz. Ekstra bir çabaya uğraşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen alıyoruz. Hamurlarımızı çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi katlarını görüyorsunuz. Çok güzel yumuşacık bir açmalar elde ettik. İki ucu birbirine yapıştırıyoruz. Bu kadar basit. Yapımı gerçekten pratik. Lezzetli oluyor. Görüyorsunuz katlarını kat kat yumuşacık tel tel açmalar elde ediyoruz. Bu şekilde kıvırma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen dinlendirdiğimiz için hamurlarımızı ekstra bir çabaya gerek yok. İki ucunu birleştirdik. 1 dakikada hemen şeklimiz oluşuyor. Şöyle harika oldular. Dinlendire dinlendire yaptığımız için açmalarımız gördüğünüz gibi hemen iki uzatmayla şeklini oluşturuyoruz. Hemen şeklini bozmadan şöyle kat kat görüyorsunuz. Hemen şöyle kıvıralım. İki ucumuzu birbirine yapıştıralım. Yapımı oldukça pratik oluyor, lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi böyle kat kat açmalar elde ediyoruz. Açmalarımızın şeklini verdik. Vermiş olduğum malzemeden tam 11 adet açma elde ettik. Şimdi hazırlamış olduğumuz açmalarımızı tepsimize dizelim. Açmalarımızı tepsiye dizdik. Yumurta sarımızın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koymuştuk biliyorsunuz. Ve içerisine 1 tatlı kaşığı pekmez ilave ediyorum. Üstünün nar gibi kızarması için. İyice bu karışımımızı karıştıralım. Böyle mutlaka boşluklar olacak şekilde açmalarımızı yerleştirelim. 2 tepsiye yayalım ki açmalarımızın şekli bozulmasın diye. Hazırlamış olduğumuz karışımımızı nar gibi kızarsın diye açmalarımıza sürüyoruz. Karışımımızı da sürdük ve tepside mutlaka kabartma işlemi yapalım. Şimdi tepside bu şekilde 10 dakika kabarmasını bekleyelim. Açmalarımızı tepside 10 dakikadır bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış olan 170 derecelik fırınımıza açmalarımızı gönderiyoruz. Açmalarımız fırından çıktı, nar gibi kızardı, harika oldu. Görüyorsunuz, muhteşem oldu. İlk fırından çıktığı zaman açmalarımızın üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıyoruz. Üstüne sofra bezini örtüyoruz. Bu şekilde 5 dakika bekliyoruz. Çünkü ilk çıktığı zaman üstü gevrek oluyor, sert oluyor. Eğer bu işlemi yaparsanız bekledim mi yumuşacık açmalarımız olacak. Gördüğünüz gibi bir tepsiye ben aslında 7 adet açma koymuştum. Ama fazla kabardıkları için aslında 7 koymamam lazımmış. 6 tane koysam böyle şekilleri bozulmazdı. 7 adet koydum, çok kabardıkları için biraz şekilleri bozuldu ama hiç sorun değil. Hiç önemli değil, tadında lezzetinde hiçbir şey yok. Açmalarımız şöyle yumuşacık, gördüğünüz gibi pamuk gibi açmalarımız oldu. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.